fazla mesai ücreti neye göre hesaplanıyor? Nasıl hesaplanıyor? Hangi alacak kalemleri buna dahil ediliyor? Fazla mesai ücretinde 225 saat sınırı nedir? Tamam. Fazla mesai ücretinin alınmasını işveren iş sözleşmesine çeşitli maddeler eklenmesi suretiyle engelleyebilir mi? İşçinin alması engellenebilir mi iş sözleşmesiyle? Merhabalar, bir hafta aradan sonra Mehmet Ali Bey ile beraber yeniden karşınızdayız. Bugün yine iş davalarıyla alakalı konuşacağız sizinle. O yüzden soruları soran ben, cevaplayan da Mehmet Ali Bey olacak. Merhabalar Mehmet Ali Bey, nasılsınız? Sağ olun Melek Hanım, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Soruları sormaya başlayalım. Tamam. Hazırsanız. Evet hazırım. Peki. Buyurun. Bugün fazla mesaiyi konuşalım. Tamam. Kısaca soracak olursam fazla mesai nedir? Fazla mesai, haftalık 45 saatten fazla yapılan çalışmaya fazla mesai, bu yapılan fazla mesainin karşılığı ödenen 1,5 kat ücreti de fazla mesai ücreti denir. 45 saat hesaplanırken şuna dikkat etmemiz gerekir. 1 saat ya da 1,5 saat yemek molası ya da izin burada düşülmeli ve 45 saat ona göre hesaplanmalıdır. Yani şöyle mi? Günlük çalışma saati, işte saat sabah 8'de başlıyor bir 8-18 diyelim. 8 10 ya da saat, 19 diyelim. 8-18 diyelim, 8-18 diyelim, 10 saat çalışıyor. Bunun 1 saati yemek molası ya da ara tatili, bu düşürdüğü zaman günlük 9 saat çalışmış oluyor. Peki 1 saat yemek molası kullanmıyorsa ya masa başında yiyorlarsa yine 1 saat düşüyor mu hesaplanırken? Evet, Yargıtay mahkemede? içtihatlarına göre 11 saate kadar, 11 saat dahil 1 saat, 11 saatten sonra da 1,5 saat dinlenme ve mola kesinlikle düşünmesi gerekiyor. Anladım. Yapılmasa bile. Yapılmasa bile evet, 1 saatte düşüyor. düşüyoruz, hesaplamadan. evet, her halükarda düşüyoruz aynen. Peki fazla mesai ücretinde zaman aşımı var mı? Fazla mesai ücretinin zaman aşımı 5 yıl. 5 yıl derken şöyle düşünmek lazım. Bugün işte mesela ne diyelim 5-5-2023 tarihinde davayı açtık. Davayı açtığımız zaman ancak eğer karşı tarafın tabii fazla mesaiye karşı zaman aşımı itirazı varsa 5-5-2017 yılından 5-5-2023 yılına kadar ki mesai dönemlerine ait ücretler Dava isteyebilir. açtığımız tarihten Geriye doğru 5 yıl. gidebiliyor. Tabii burada kısmi dava, belirsiz alacak davası ile ilgili farklılıklar gösteriyor ama bu konu o olmadığı için de detaylı o kısmı anlatmayacağım. Tamam. Ama düşünürseniz 5-5-2023'te ise 5-5-2017'ye kadar mesai ücretinizi eğer karşı tarafın zaman aşımı itirazı varsa alabiliyorsunuz. Peki fazla mesai ücreti neye göre hesaplanıyor? Nasıl hesaplanıyor? Hangi alacak kalemleri buna dahil ediliyor? Fazla mesai ücreti şu şekilde hesaplanıyor. Mesela bir örnek verelim. Bir işçinin aylık maaşı 14.000 lira. Bunun 1 saatlik çalışma ücreti hesaplanması gerekiyor. Bunu hesaplamak için de maaşı 225'e bölünüyor. Bu 1 saatlik ücreti buluyor. Bu 1 saatlik ücreti 14.000 lirayı 225'e bölünce 62,22 TL ediyor. Sonra çalışma saatlerine bakalım işçinin. İşçi sabah 8 akşam 18 arasında haftada 6 gün çalışıyor. Biraz önce anlattığımız gibi günlük 10 saat çalışıyor. 1 saat ara dinlenme düşüldüğü zaman 9 saat oluyor. Haftada 6 saat çalıştığı zaman da toplam 54 saat oluyor. 54 saat, yani 45 saati çıkardığımız zaman bu işçi haftalık 9 saat fazla mesai yapıyor. 1 saatlik ücretini de bulmuştuk. Ne kadardı? 62,22 TL. Ama mesai ücreti 1,5 kat zamlı ödeneceği için bunu da 1,5 ile çarpıyoruz. 1,5 ile çarptığımız zaman 93,33 TL çıkıyor. 93,33 TL'yi yaptığı mesai saati ne kadardı? 9 saatte. 9 saatte de çarptığımız zaman haftalık 840 TL fazla mesai ücreti almış oluyor. Yani ben bundan tabii bazı şeyler brüt ücret buluyoruz biz. Bu brüt ücreti bulduğun zaman ödenmesi için bunun nete çevrilmesi gerekiyor. Nete çevrilmesi için de bazı kalemlerin düşülmesi lazım. Ayrıca daha detaylı şeyler de var. İşte bayramlara gelen kısımlar var, yıllık izinlere gelen kısımlar var. Onları bilirkişilere bırakıyoruz zaten. Evet. Bunlar bu detaylar var. Uzman bilirkişiler hesaplıyor zaten. Aynen Kaba oradan taslak hatlarıyla anlatmak gerekirse bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Çok detayda yani biz anlatsak bile herkes anlamayacaktır zaten. Yani kaba taslak hesabı bu şekilde Doğru. diye. Yani ispatlamakla alakalı bir şey de var. Fazla mesai ispatlamayı da anlatmak isterim. Orada şöyle bir durum var. Şimdi iş mahkemelerinin temeli tanık beyanına göre ilerler. Tabii öncelikle her zaman yazılı belge varsa, yazılı kayıt varsa en önemli şey o. Bunlar ne olabilir? İşte giriş çıkış kayıtları, iş yeri iç yazışmaları, işte iş yeri kayıtları, çalışma saatlerine dair ondan sonra giriş çıkış saatlerini gösteren evraklar, tablolar.
Bunlar varsa bunlarla Mail atmışsa mesela senin iş saatlerin şu saatte şu saat arasında haftalık çizelgeyi veriyorlar ya da aylık çizelgeyi veriyorlar. Mail olarak göndermişlerse Evet, ya da imzalı evrak olur. Evet. Evet, gerek kalmaz herhalde. Ya şöyle oluyor. Ondan da fazla çalışıyorlar. Mesela diyor ki bugün sen 8-18 arasında çalışacaksın ama işçi 8-18 arasında çalışmıyor. 8-20 arasında çalışıyor. O gözükmüyor. İşte burada tanık. İşçiler bir de yani çıkmaları gereken saatte de çıkamıyorlar. Tabii. Yani Türkiye'de zaten... Evet, ben de çalışırken Evet. 6.30'da ama 7'de çıkıyordum. Evet, yani aynen bu çalışma sisteminde hiçbir zaman zamanla çıkamıyorlar. Evet. Bu ücreti de alamıyorlar. O yüzden bunu ispatlamak için evrakların yanında mutlaka tanık deliline dayanmak gerekiyor. Evet. Fazla mesai ücretinde 225 saat sınırı nedir? İş Kanunu Yönetmeliğinin 5. maddesine göre bir işçi yıllık 225 saatten fazla çalışamaz. Bu sınır buradan geliyor. Ayrıca 225 sayısı işte işçinin aylık ücretini bölerek 1 saatlik çalışmasını bulmak için kullanılan sayı. Bu da nasıl bulunuyor? İşçinin aylık 25 gün çalıştığını ve günlük 9 saat çalıştığını düşünüyorlar. 9 kere 25'i çarpıp 225 saati buluyorlar. Ve aylık brüt ücretini 225'e bölerek 1 saatlik çalışmasını buluyorlar. Anladım. Tamam. Fazla mesai ücretinin alınmasını işveren iş sözleşmesine çeşitli maddeler eklenmesi suretiyle engelleyebilir mi? İşçinin alması engellenebilir mi iş sözleşmesiyle? Evet, engellenebilir. Buna şöyle yapılıyor. İş sözleşmesinde aylık ücretine fazla mesainin dahil olduğu maddesi ekleniyor ve bu maddeyle beraber artık mesainin asıl ücrete tabi olduğu karar veriliyor. Tabii bununla beraber bunun da işçinin ücretinin asgari ücret olmaması gerekiyor. Sen asgari ücret diyorsan sen bu alt sınır. Mesai nasıl içinde olabilir? Yani asgari ücretin bir tık üstündeyse ne kadar şu an? 11.400 TL. 12.500 TL, 12.000, 13.000 TL alıyorsan Fazla mesai de içindedir diye. fazla mesai de içindedir diye sözleşmende asıl ücrete fazla mesai de dahildir. Bunu aslında şöyle diyorlar. Asıl ücrete hafta tatili, ulusal bayram genel tatil, fazla mesai ücreti dahildir deyip ondan sonra hepsinin önünü kesiyorlar ve işte asgari ücretin bir tık üstünde ödedikleri zaman da artık işçi fazla mesai alamıyor. O yüzden işçiler neye imzaladıklarını dikkat etsinler. Evet, iş sözleşmelerine dikkat etmeleri Evet, yani evet bu imzayla yani işçi bu mesai ücretine iş kanunu her yerde korunuyor ama bu sözleşmeyi imzaladığınız anda artık alamazsınız. Peki. Gece çalışması nedir? O nasıl değerlendirilir? Gece çalışması işçinin çalışmasının en az %50'sinin ya da %50'sinden fazlasının akşam 20, sabah 6 saatlerinde olması halinde bu gece çalışması oluyor. Ve gece çalışması 7,5 saatten fazla olmuyor. Biraz önce fazla mesainin nasıl hesaplanacağını anlattım ama gece çalışmasında öyle değil. Gece çalışmasını günlük olarak kabul ediyorsunuz. Girdiniz işte ne diyelim 6'da 18'de işe başladınız. Ve sabah kaçta çıktınız diyelim 5'te çıktınız. O 24 ile 8'in arasında 4 saat var. 5'te öbür taraftan çalıştınız diyelim. Ne etti? 9 saat. 7,5 saat orada. 7,5 saate çıkardığınız zaman 1,5 saat kalıyor. Bu 1,5 saat mesai oluyor artık ve bu mesai ücretinin ödenmesi gerekiyor. Haftalık çalışmayı 45 saate aşması gibi duruyor. Gecelik çalışması. O günlük gece çalışması. Evet, 7,5 saati geçerse mesai ödemek zorunda kalıyor. Peki fazla mesai ücretinin ödenmemesi işçinin iş sözleşmesine haklı sebeple feshini sağlar mı? Ya genellikle işçiler zaten bunu kullanarak haklı nedenle iş akitlerini feshediyor. Şimdi İş Kanunu 24. maddesinin ahlak ve iyi niyet kuralları olan 2. bendenin de fıkrası diyeceğim sanırım. Tam da emin değilim, hatırlayamıyorum ama bir işçinin ücretinin düzgün hesaplanarak ödenmemesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir deniyor. Burada ücret tabii yorumlanmaması gerekiyor. Sadece ücret. Sadece aylık ücret olarak düşünülmemesi gerekiyor. Bu ücret hafta tatili, fazla mesai, ulusal bayram genel tatil, prim ücreti, bu ücretlerin tamamının ya da sigorta primleri bunların ödenmemesi tamamının içine giriyor. Böylece bu ücret ödenmezse yani fazla mesai ücreti ödenmezse işçinin ücreti ödenmemiş olarak kabul ediyor ve işçi bunu kullanarak iş akdini haklı nedenle feshedebiliyor. Ve tazminatlarını da alabiliyor. Doğrudur, aynen. Aynen öyle. Fazla mesai ücreti yerine işçiye serbest zaman verilebilir mi? Bu ücret yerine işte 2 saat fazla çalıştın, sana 2 saat yarın erken çıkarım diyebilir mi işveren? 4857 sayılı İş Kanunu 41. maddesi gereği işçi seçimlik haklarından biri fazla mesai çalışmasının karşılığı serbest çalışma alabilir. Bu ama işçinin seçimlik hakkıdır. Peki birebir mi?
bir saat fazla çalıştıysan bir saat serbest zamanını alabiliyorsun. Şöyle söyleyeyim size, işçi bir saat çalışmasına 1,5 saat ücret alır. Bir saat çalışımına 1 saat 15 dakika serbest zaman alır. Anladım. Bu hesaplama böyle yapılır. Bu seçimlik hak işçinin seçimlik hakkıdır. İşveren zorlayamaz buna. Evet, işveren bunu zorlayamaz. Bu azaltılamaz ama yükseltilebilir. Yani 1 saat çalışmayı 2 saat olabilir, 1 saat çalışmayı 1,5 saat olabilir, 3 saat olabilir. Bunlar arasında işçinin lehine düzeltilebilir ama aleyhine düzeltilemez. Bazı durumlarda der ki işveren, aralarında işçinin bunu kabul ettiğine dair hiçbir şey yoktur ama biz onlara işte mesaisini karşılığı serbest zaman verdin. İşçinin kabulü var mı bunda? Yok. Yazılı mı onay alınır işte? Yani işveren senin her şeyin yazılı olması gerekir. İşçiysen hiçbir şey ispatlayamazsın. İşçiysen hiçbir şeyin yazılı olması gerekmez. İşveren sen her şeyin yazılı olması gerekir. İşçi bunu kabul etmeyecektir. Nasıl ispatlayacaksın? Tanıkla sen ispatlayamazsın. O zaman yazılı olması gerekir. Peki. Fazla mesai ücretinde görevli ve yani talebinde görevli ve yetkili mahkemeler hangileridir? Fazla mesai ücreti iş kanununa tabi bir ücrettir. İş kanununa tabi bir ücret olması nedeniyle görevli mahkeme iş mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise işçinin çalıştığı, işini gördüğü ya da işini yaptığı yer mahkemesi ya da davalı işverenin genel merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Peki, verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Rica ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.